Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemlik gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte bir Suriye'ye gideceğiz. Malumunuz Suriye'de devrimden önce Türkiye nasıldır, Osmanlı nasıldır diye ilkokul öğrencilerine sorulacak olsa en azından Esad yönetimindeki bölgelerde okuyan öğrenciler hepsi Osmanlı'yı, Türkiye'yi işgalci olarak bilirlerdi. Çünkü niye? Eğitim müfredatları o şekilde hazırlanmıştı. Yani çoluğun çocuğun beyni ufak yaşlarda yıkanıyordu ve hemen dibinde olan komşularını çocuklar düşman olarak tanıyordu. İşte özellikle de harekattan sonra bu konu oldukça tartışılıyordu. Bugün ilk resmi düzenleme geldi. Türkiye Suriye'deki eğitim ve öğretimin güçlendirilmesinde de etkin bir rol alacak. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları müfredat değişikliği çalışmalarını anlattı bugün. Öncelikle iki ülke yetkilileri Suriye eğitim müfredatında Esad rejimi döneminden kalan Türkiye'ye yönelik olumsuz ifadeleri ayıklayacak. Tarih ve coğrafya derslerine ağırlık verilecek. Suriye'nin yeni müfredatı şekillendirilecek. Türkiye'den Suriye'ye dönen ve ana dilleri zayıf olan çocuklar için de Türkiye devrede olacak. Suriye hükümeti hangi bölgelerde öğrenci yoğunluğu olduğunu belirledi. Ayrıca Halep ve Şam'da 2 tane Türk okulunun açılması planlanıyormuş. Bu konu da çok hassas. Yani çoluk çocuğun beyni yıkanıyordu döneminde, ben hatırlıyorum mesela işte TikTok'ta falan karşıma gelirdi. Küçücük çoluk çocuk Türkiye'yi işgalci, Osmanlı'yı işgalci olarak görürlerdi. Yani özellikle de bu çocuklar büyüyecekler, ülkelerinde önemli görevlerde yer alacak kimisi. Bu yüzden tarihi doğru bir şekilde öğrenmeleri gerekiyordu ve bu kritik adımda bugün itibariyle atılmış oldu. Suriye sahasına da bir gitmek isteyeceğim. Kıymetli dostlar, bileceğiniz üzere harekattan önce Azez olsun, Elbap olsun Türk güvenlik güçleri şehir merkezlerinde kontrolleri sağlıyordu değil mi? Bugün itibariyle artık yavaş yavaş Türk polis ve jandarma birimleri Suriye'deki kurtarılan bölgelerden çekilmeye başlandı. Bölgelerin kontrolü Suriye ordusuna, Suriye resmi polisine devredilmeye başlandı. Çünkü niye? Gerek kalmadı. Gelelim asıl sıkıntılı mevzuya. YPG, PKK verilen sözleri hiçbir şekilde tutmuyor. Ne oldu? Bunlar Ahmet Çaray'la oturduydu sözde, işte Mazlum Abdi terör elebaşı oturduydu, anlaştı değil mi? Suriye ordusuna entegre olacaklardı. Bir gelişme var mı? Yok. Biz bir süre saymaya başladık değil mi? Süre sayıyorduk sizlere, işte şu kadar gün kaldı, işte bu olmazsa operasyon başlayacak falan. Vallahi o sürelerde doldu, ben size açık söyleyeyim. Hiç yalan konuşamayacağım. Son olarak bu konuda resmi sayılabilecek açıklamalardan bir tanesi Devlet Bahçeli'den gelmişti geçtiğimiz günlerde. Devlet Bahçeli oyalama yoluna girmeyecekler. Eğer ki daha fazla bu şekilde diretmeye devam ederlerse Türkiye ile Suriye yönetimi ortak bir harekat yapabilirin mesajını verdi. Devamında Amerika tarafında da tabii değişen bazı tutumlar var. Tom Barak daha öncesinde YPG eşittir PKK demişti. Hatta hepimiz şaşırmıştık. Bundan bir ay, 1,5 ay kadar önceydi. Bugüne geldiğimizde YPG PKK'dan çok farklı demeye başladı. YPG bizim kilit ortaklarımızdan bir tanesidir dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenerek hiçbir şekilde göbek bağının kesilemeyeceğini bu açıklamalar sonrasında bir kez daha öğrendik. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle YPG yani masada bölge bırakmayacak. Biz yine harekatta alacağız gibi gözüküyor. Hep birlikte bir İngiltere'ye gideceğiz. İngiltere Başbakanı'ndan Türkiye ile savunma sanayi işbirliğine ilişkin çok önemli açıklamalar geldi. Denizcilik alanında özellikle de. Detaylar şu an karşınızda. İngiltere, Türkiye ve İskandinav ülkeleriyle yeni gemi anlaşmaları için harekete geçiyor. Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, Norveç ile imzalanan 10 milyar sterlinlik gemi inşa anlaşmasının ardından benzer savunma işbirliklerinin Türkiye, Danimarka ve İsveç ile de gündemde olduğunu açıkladı. Starmer Türkiye'ye ilişkin açıklamalarının detayında diyordu ki Avrupa'daki ülkelerin tamamı savunma harcamalarını artırıyor ve ihtiyaç duydukları savunma altyapısı için güvenilir ortaklar arıyor. Norveç bu süreçte ilk adım oldu. Danimarka, İsveç, Türkiye ve diğer ülkelerle de görüşmelerimiz devam ediyor demekteydi. Biz var ya sadece İngilizlerle Eurofighter sürecini ilerletseydik şu an Eurofighter'ların 20 tanesi bizim şu an Konya'daydı, Mürtet'teydi. Size deyivereyim yani. İngilizler can atıyor Türkiye ile savunma sanayi işbirliği yapmak için. Yani bize belki Eurofighter verirlerdi ama biz de onlara bir şeyler verirdik. Niye vermeyelim? Akıllara gelen bir şey. Zaten geçmiş savunma bakanları bolca bahsederdi bayraktarlardan değil mi? Yani İngilizler Türkiye'de talip olacağı o kadar çok şey var ki artık o tabu yıkıldı. Çünkü niye? Dünyanın teknoloji devleri ayağımıza geliyor. Bayraktar TB3 bizim için diyor tam uygun, ideal diyor. Mesela Japonya. Japonya bunu dedikten sonra pek de şaşırmıyoruz. Artık alıştık. Bizim ürünlerimiz gayet güzel ve biz bunun farkındayız. Şimdi
İyi ki bizim kendi güzel ürünlerimiz var. Ona geleceğim. İngiltere akıllı. Türkiye ile işbirliği yapmaya çalışıyor. Avrupa'daki savunma sanayi harcamalarının artışından Türkiye'yi de bir şekilde nasiplendirmeye çalışıyor İngilizler. Ama kıymetli dostlar, savunma sanayi yatırımlarında, özellikle de tercihlerinde İngiltere kadar akıllı olamayan bir ülke var. Neresi? Vallahi çokça da gurbetçimiz yaşıyor. Takipçilerimiz orada. Selamlar, sevgiler hepsine. Almanya. Almanya yönetimi fiyasko üstüne fiyasko. Hani şu vakte kadar sizlere bir sürü dolandırma hikayesi anlattım. Bir ülke bir ülkeye bir şey satıyordu. Saçma sapan komik rakamlardan bahsediyorduk ya. Bu seferki daha bir berbat. Kıymetli dostlar, Almanya İsrail'den yaklaşık 1 milyar euro değerinde bir anlaşmayla 3 adet Heron insansız hava aracı satın alacak. İnsansız hava aracı diyorum, SİHA değil. Dikkatinizi çekmek isterim. İnsansız hava araçlarının maliyeti 630 milyon euro. Bağlantılı diğer harcamalar ise 300 milyon euro. Toplam maliyet 930 milyon euroymuş. Almanya'nın elinde şu an 5 tane Heron vardı. İsrail'den beklenen satın alımın gerçekleşmesiyle birlikte Heron sayısı 8'e çıkacak. Bir dönemin fırtınalar gibi esen ülkesi Almanya'nın elinde 5 tane insansız hava aracı var. SİHA değil. Daha da ilginçtir. İsrail'in Gazze'deki vahşeti başlamadan önce Almanların elinde 5 tane Heron varmış. Kiralamışlar İsrail'den. Devamında İsrail Gazze'ye saldırınca İsrail Almanya'dan Heronları geri istiyor. Kiralanan Heronları ve Almanya İsrail'e veriyor. Şu an ellerinde mevcut olarak Heron yok falan deniliyor. Yani 5 tane Heronları da yok. 3 tane yeni satın alacaklar. 1 milyar dolar. Abo, yine abo. Bu Danimarka'yı da geçti bence. Mesela geçtiğimiz haftalarda Danimarka Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot almıştı. 8 milyar dolar falan konuşuluyordu. Hadi pazarlık cart curt yapsınlar. 6 milyar dolar kesin Danimarka'nın kasasından çıkacaktı. Aklıma da şu geldi. Oh ne ala. Piyasaya bakar mısınız? Heron'un muadili bile değil. Heron'dan 1000 kat daha iyi olan insansız hava araçlarını sıraladığımızda Akıncı ile Anka geliyor mesela. Kıymetli dostlar, biz bir tane Akıncı tahminlere göre 40 milyon dolara. Yine Anka'da aynı civar ve silahlı insansız hava aracı bunlar. Adamlar pazarı kurmuşlar. Oh vallahi şunu diyorum, biz de ürünlere zam yapalım. Ha diyebilirsiniz, Kaan bunlar insansız hava aracı almıyor ki. Bunlar haraç kesiyor. Belki de para aklanıyor. O konuda da yani bir şey derseniz ben hiç şaşırmam. O da olabilir ama eğer ki bunlar gerçekten bu fiyatlardan ticaret yapıyorlarsa biz Türk savunma sanayisi olarak beleşe veriyoruz. Onu diyeyim ya. Bir tane Bayraktar TB2'nin şu an güncel satış değeri 10 milyon dolar falan yani. Daha öncesinde 6 milyon dolara satıyorduk. Ve biz gidiyoruz mesela 3 milyar dolara fabrika kuruyoruz Suudi Arabistan'a. Düşünebiliyor musunuz? Biz gerçekten de birazcık bonkör mü davranıyoruz diyorum her böyle haberleri gördüğümde. Bu kadar acımayalım bunlara. Almanya ne oldu? Almanya Başbakanı şey demiyor muydu? Ya işte İsrail artık bir dur yeter demiyor muydu bunlar, değil mi? Ya nasıl dursun İsrail? Siz araba satıyorsunuz dünyaya, o paraları gidiyorsunuz İsrail'e peşkeş çekiyorsunuz. Elindeki insansız hava araçlarını İsrail'e veriyorsunuz. Sonra mazlumları öldürüyor o insansız hava araçlarıyla İsrail. Bunların dediğine de inanılmaz. Ben size diyeyim yani. Bu Almanlarda var ya, gram akıl mantık olsa gelirdi Türkiye'nin bir kapısını çalardı. Ama durun siz. İngilizler ondan önce davranacak. Göreceksiniz siz. Bir vakit gelecek, bu sefer isteseniz de satmayacağız ha. Öyle bir vakit gelecek, siz onu bekliyorsunuz. Akıl var, nizam var. Heron nerede kanıtlandı? Ah, bugün İsviçre. Yani yine Hermes tipi insansız hava aracı vardı. Bunların İsrail'den aldığı İsviçre'nin. Adamlar memnun değilmiş. Hermes istediğimiz şeyleri yerine getirmiyor. Hermes'in inişi için bir tane helikopter kaldırmamız gerekiyor falan diyor İsviçreliler. Yanlış duymadınız. Biz bir günde 30 kere küçücük bir gemiye insansız hava aracı indiriyoruz otonom bir şekilde. Adamlar Hermes'i normal havaalanına indirmek için helikopter kaldırıyormuş İsviçreliler. Yani birazcık mallarımızın kıymetini bilelim. Piyasa berbat bir şekilde. Bundan dolayı iyi mal alıcısını bulur. Fiyatları da güzel çektik miydi bizim Türk savunma sanayi, Türk ekonomisini de şahlandıracak inşallah. Benim ümidim bu şekilde diyorum ve bugünkü gelişmeleri sizlere aktarmış oluyorum. Kısa kısa dikkatimi çeken haberlerdi. Sizlerle görüşlerimi paylaşmak istedim. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Ne diyelim o zaman? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.